Kulaklarımızda yer etmiş bazı şarkılar vardır. Örneğin Phil Collins'in In the Air Tonight veya David Bowie şarkıları, Police şarkıları, James Brown, Rolling Stones, Santana, Prince ya da Nirvana. İşte bu sevdiğimiz sanatçıların ve kayıtların arkasındaki gizli kahraman SSL 4000 serisi konsollar. Ve bugün bu efsanevi miras stüdyolarımıza geri dönüyor. Bugün SSL Revival 4000'i inceleyeceğiz. SSL Revival 4000 bir channel strip rec formatında. Üzerindeki girişlere, çıkışlara ve tüm parametrelere bakacağız. Ses örneklerini birlikte inceleyeceğiz. Fakat bize bu deneyimi yaşatan firmayı da birazcık sizlere anlatmak istedim. SSL'in tarihine gelin kısa bir yolculuk yapalım. SSL'in açılımı aslında Solid State Logic. Bu isim nereden geliyor ben çok merak ettim. 60'lı yıllarda çoğu ses ekipmanı hala tüplüydü. Yani lambalıydı. Lambalı ekipmanlar o zaman büyük, kırılgan ve güvenilmez olarak düşünülüyordu. SSL farklı bir yol seçti. Transistörlü ses ekipmanları üretmeye başladı. O dönem çağın ötesinde bir teknolojiydi aslında. Solid state devreler yani transistörlü devreler çok daha stabil çalışıyor ve çok daha güvenilirdi. Lambalı sistemler gibi bozulup kırılma, dökülme gibi durumlar olmuyordu. Uzun yıllar güvenle çalışabilecek bir mimariydi. SSL solid state mimarisini kullanarak çok daha dayanıklı sistemler üretti. Üstelik bu üretim sadece devrelerle sınırlı kalmadı. Mantık kontrollü otomasyonlar ekleyerek stüdyolara bambaşka bir akıl getirdi. İşte bu yüzden bu markanın adı Solid State Logic. Yani Türkçeleştirecek olursak katı hal mantığı. Bugün SSL dendiğinde hala güven, kalite ve efsaneleşmiş stüdyo mix masaları aklımıza geliyor. SSL'in hikayesi 1969 yılında başladı. Kurucu Colin Sanders aslında kilis orguları için switch sistemleri üretiyordu. İşte o dönemde aslında Solid State Logic ifadesini buldu. Kendi köyü olan Stonefields'te Acorn stüdyolarını kurdu ve bu köyde kurduğu stüdyoda ses mikserleri yani konsollar üretmeye başladı. Klasik aslında garajda üretim yapmaya çalışan bir girişim gibi düşünebiliriz. Köyde kendi imkanlarıyla o yıllarda mix masaları üretmeyi aklına koyuyor. Bence büyük bir vizyon ve bu vizyonu da gerçekleştiriyor aslında. 69'da şirketi kuruyor. 1976'da ilk konsolunu üretmeyi başarıyor. İlk ürettiği konsol SSL'in 4000 serisi A versiyonuydu. Bundan sadece 2 tane üretiyor ve satıyor. Aynı yıl biraz daha geliştiriyor. Bu sefer B varyasyonunu üretiyor. Bundan da 6 tane satıyor. Bugün hala bu konsollar Avrupa'nın çeşitli yerlerinde, çeşitli stüdyolarda çalışır durumdalar. 4000A'yı üretti. Aynı yıl 4000B'yi üretti. Ve 1979 yılında efsanevi 4000E serisi konsolları üretiyor Colin Sanders. Ve 4000E serisi Abbey Road, Electric Lady, The Hit Factory gibi stüdyolarında kalbi oluyor. Bu stüdyolarda David Bowie, Madonna, Nirvana, Dr. Dre gibi isimler albümlerini SSL 4000E serisi konsollarla kaydediyor. Ve dünyaca ünlü prodüktörler de yine bu masaları kullanıyor. Örneğin Tom ve Chris Lord Alge gibi ya da Andy Wallace gibi isimler bu masaları o dönemlerde kullanıyorlar. Hala da birçoğunda bu masalar mevcut bu arada. SSL mix konsolları müzik tarihine öyle bir damga vuruyor ki 1996 yılına gelindiğinde Billboard'un 1 numaralarının %83'ü SSL masalarla kaydedilmiş. Evet, bu kadar tarih bilgisi yeter diye düşünüyorum. Artık Revival 4000'i inceleme vakti. Biraz da aslında şundan bahsetmek istiyorum. Channel strip nedir? Channel strip işte bu bahsettiğimiz masaların üzerindeki her bir kanala verilen isim. Yani kanal şeridi anlamına geliyor. Bu kanal şeritlerinin üzerinde markaya, modele göre değişmekle birlikte preamp varsa eğer preamp'ın gain ve trim düğmeleri bulunur. Equalizer bulunabilir, kompresör bulunabilir. Yine kompresörle birlikte gate expander bulunabilir. Kısacası bizim bilgisayarda kayıt yaparken kullandığımız temel pluginlerin tek bir kanal şeridinde analog hardware olarak, analog dış ünite olarak toplandığını düşünün. Yine benzer yapıda 500 serisi sistemlerle de kendi kanal şeritlerimizi oluşturabiliriz. Şimdi bugün inceleyeceğimiz SSL Revival 4000'in esprisi de SSL'in 4000E serisindeki Jensen trafoyu kullanan bir preamp'a sahip. Ayrıca o dönemin yine Brown ve Black EQ devrelerine sahip 4 band equalizer var üzerinde. 4000B versiyonundaki de-esser'a sahip. Yine 4000E serisindeki ayrık yapıdaki VCA kompresöre sahip. De-esser ve kompresör ayrı birer devre olarak kullanılmış.
Buna ek olarak yine Brown ve Black EQ'daki filtreler de yine aynı şekilde kullanılabiliyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra SSL Revival 4000'de bize oldukça esnek routing imkanı sunuyor. Eğer tek değil de çift ünite kullanırsak yine arka taraftaki sidechain bağlantısından cihazları birbirine bağlayıp stereo olarak linkleyebiliyoruz veya kompresörlerini birbirini tetikleyecek şekilde çalıştırabiliyoruz. Bu bağlantı iki cihaz arasında aynı ayarları yapsak bile faz farklılıklarını hizalamak üzerine kurulmuş bir yapı. Şimdi Revival'ın ön paneline detaylı bir bakalım. Ardından da arka paneliyle devam edelim. Sonra da ses örneklerine geçelim. En son kendi fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Kimlere hitap eder, kimlere hitap etmez, ben beğendim mi, beğenmedim mi detayları sizlerle paylaşıyor olacağım. O zaman eğlence başlasın. Hadi buyurun. Hızlıca ön paneliyle başlayalım. Sağ taraftan cihazı açtık. Mikrofon gain düğmemiz artı 20'den artı 70 desibele kadar. Eksi 20'den artı 20 desibele kadar trim potansımız. Faz ters çevirme düğmemiz ve line seçim düğmemiz yer alıyor. Input'un yan tarafında de-esser bölümümüz yer alıyor. Şuradaki in düğmesiyle devreye alıyoruz. Oldukça basit bir kullanımı var. Artı 10 desibelden eksi 20 desibele kadar bir threshold potansımız var. 3, 6 ve 10 desibellik gain reduction'ı görebileceğimiz 3 farklı renkte ledimiz var. De-esser'ın crossover frekansı 7 kHz. De-esser'ın yan tarafında ise dinamik işlemcilerimiz var. Kompresör ve gate. Kompresörde normalde soft knee modunda çalışıyor. İstersek hard knee moduna da alabiliyoruz. Yine burada fast attack düğmemiz mevcut. Kompresörümüzün oran potansı mevcut. Artı 4'ten eksi 26'ya kadar release'i lineer veya algoritmik olarak çalıştırabileceğimiz bir tuş var. Normalde algoritmik olarak çalışıyor release. İstersek lineer moda da alabiliyoruz. Dinamik işlemcilerimizi şuradaki düğme yardımıyla açıp kapatıyoruz. Alt taraf gate, üst taraf ise kompresörün gain reduction'ını gösteriyor. Gate tarafı normal gate olarak çalışıyor. Yine fast attack düğmemiz var. İstersek expander moduna da alabiliyoruz. Bu şu anlama geliyor expander. Gate'teki gibi çok keskin bir şekilde sesi kesmiyor. Biraz daha doğal tınlamasını sağlıyor diyebilirim. Hemen onun yanına baktığımızda filtre katımız var. Filtre katımızda 0'dan 500'e kadar high pass filtremiz, 3 kHz'den de sonsuza kadar bir low pass filtremiz var. Yani low cut, high cut gibi düşünebilirsiniz. Şurada bir dinamik sidechain düğmemiz var. Eğer bu düğmeye basarsak EQ dinamik katındaki tetikleme sinyaline sidechainlenmiş oluyor. Equalizer bölümüne baktığımızda low mid frekans mavi olan düğmeler. Eğer Brown EQ modunda çalıştırıyorsak eksi 15 artı 15 desibellik bir gain'e sahip. Ortası çentikli yani sıfır bölgesinde rahatça durabiliyoruz. 200 Hz'den 2.5 kHz'e kadar bize bir frekans bandı sunuyor. Yine buradan da dar veya geniş bir Q ayarlayabiliyoruz. High mid frekansa baktığımızda onlar da yeşil düğmeler. Yine Brown EQ modunda gain'i artı 15 veya eksi 15 olarak ayarlayabiliyoruz. Orta noktası 0. Dar veya geniş bir Q ayarlayabiliyoruz. 600 Hz'den 7 kHz'e kadar olan frekans aralığını kontrol etmemizi sağlıyor. Tiz frekanslara baktığımızda ise 1.5 kHz'den 16 kHz'e kadar kontrol edebiliyoruz. Gain yapısı yine eksi 15 artı 15. Eğer black moda alırsak gain düğmeleri eksi 15 artı 15 değil, eksi 18 artı 18 şeklinde çalışıyor. Revival 4000'in en sağ tarafına baktığımızda ise routing bölümü bizi karşılıyor. Burada çok çeşitli seçenekler mevcut. Dinamik işlemcileri equalizer'dan sonrasına alabiliyoruz veya de-esser'dan sonrasına alabiliyoruz. İkisine birden bastığımızda çeşitli konfigürasyonlar sağlayabiliyoruz. Yine dinamik işlemcimizi dışarıdan bir sidechain ile tetikleyebiliyoruz ya da ikinci bir ünite kullanıyorsak linkleyebiliyoruz. İstersek input'un hemen sonrasına alabiliyoruz insert noktalarımızı. Eğer OP düğmesine basarsak da output'a alabiliyoruz insertlerimizi. Insertlerin üst tarafında yine bir potans var. Burada çıkış sinyalimizi kontrol edebiliyoruz. Eksi 20 artı 20 desibel. Bir de sağ taraftaki VU metrede istersek sinyalden geçtikten sonraki seviyeyi ölçebiliyoruz. İstersek de meter input düğmesine basarak giriş sinyalini monitör edebiliyoruz. Revival 4000'in arka tarafından da hızlıca bahsetmek gerekirse standart bir güç soketimiz mevcut. Normal bilgisayar kasalarında kullandığımız power kablosu kutu içeriğinden de çıkıyor. Output adı üzerinde bizim çıkış noktamız balanslı bir yapıda.
Output'un yanına baktığımızda Sidechain Link ve Dynamic Sidechain girişimiz mevcut. Sidechain Link iki üniteyi birbirine bağlamak için kullanılıyor. Dynamic Sidechain Input ise kompresörü dışarıdan bir sinyalle tetiklemek için kullanılıyor. Onun yan tarafına baktığımızda send ve return insert noktalarımız var. Buraya harici sinyal işlemcileri takabiliyoruz. Giriş kısmına baktığımızda da mikrofon için XLR bir girişimiz var. Line için ise combo bir girişimiz var. Yani buraya hem TRS 1/4 jack girebiliriz veya XLR girebiliriz line'a. Revival'ın arayüzüne göz attık, girişlerine çıkışlarına baktık. Bir de sesini duyalım dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi öncelikle bir elektro gitar takalım, ardından bas gitar takalım ve sonrasında da bir mikrofon bağlayalım. Bakalım bize nasıl bir sound verecek. Evet, şimdi gitarımı SSL Revival 4000'e bağladım. DI-Box yardımıyla mikrofon girişini kullandım. Gitarın ham hali bu şekilde duyuluyor. Equalizer'ı devreye alıyorum. Kompresörü devreye alalım. Tabii ben bunu bir funk gitar sound'u olarak kurguladım. Şimdi Brown'dan bir de Black EQ moduna geçelim. Yine kompresörü kapatarak başlıyorum ve Black EQ'ya geçtik. Black'teyiz. Brown'a geçtik. Tekrar Black'teyiz. Kompresör devreye alıyorum. Şu anda hem Black EQ hem de kompresör devrede. Şimdi de bas gitarla deneyelim. Kompresörüm devre dışı, Brown EQ'ya geçtim. Black EQ. Şimdi Black EQ ve kompresör devrede. Brown EQ ve kompresör devrede. Tabii ton göreceli bir kavram ama benim hoşuma gitti. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi gelelim mikrofon testine. Evet, mikrofonumu tonladım. Çok azıcık deesser uyguladım. Ara sıra devreye giriyor. Ç, Ş gibi harflerde devreye girdiğini görebilirsiniz. Kompresör yaklaşık 3 ila 6 desibel basıyor. Gate'imiz aktif. Arkada klima çalıştığı için sizi rahatsız edebilir diye gate uyguladım. Sustuğumda gate'in devreye girdiğini görebilirsiniz. Equalizer olarak şu anda Brown EQ'yu kullanıyorum. Aynı ayarlarla bir de Black EQ'ya geçelim. Şu anda da tamamen aynı ayarlarla Black EQ'yu duyuyoruz. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizce Black EQ mu daha lezzetli, Brown mu? SSL Revival 4000 ile ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Bu da bizim mikrofon testimiz oldu. Tabii ki bu ses örneklerini sizlere hızlıca cihazın yapabildiklerini göstermek için kaydediyorum. Revival 4000 elime ilk geldiğinde kutudan çıkarttım. Sadece bakmak için çıkartmıştım. Bas gitarı taktım. Yaklaşık 2 saat bas gitar çaldırdı bana. O kadar keyif aldım ki sonra mikrofonda nasıl acaba çalışıyor diye merak ettim. Yine Neumann TLM-103'ü bağladım. 2 aydır ertelediğim bir projem vardı. Daha önce yapay zeka videosunda sizlere göstermiştim, yeni bir parça yaptım diye. Onun vokallerini tekrar kaydetmeye üşeniyordum açıkçası. Revival 4000 sayesinde bu üşengeçliğimi de yıkmış oldum ve bu lezzetli mikrofon sound'unu kaydıma yansıtmak istedim ve vokalleri Revival 4000 ve TLM-103 ile kaydettim. Sen kendi dünyanda bizi yaşa, ben paramparça bir köşede, görmek bu kadar mı, bu kadar mı zor? Sen kendi dünyanda bizi yaşa, ben paramparça bir köşede, görmek bu kadar mı, bu kadar mı zor? Hızımı alamadım tabii ki, akustik gitarları da onunla kaydettim.
Artık parça yayınlandıktan sonra tüm platformlarda Revival'ın gerçek bir uygulamadaki etkisini görebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Evet, şimdi gelelim SSL Revival 4000 ile ilgili benim kişisel yorum ve gözlemlerime. Neleri sevdim, neleri sevmedim, kimlere hitap eder, kimlere hitap etmez, bunları birazcık konuşalım. Birincisi, Equalizer karakterini çok sevdim. İkincisi, üzerinde de-esser olması, kompresör olması artı gate ve expander olması gerçekten ihtiyacımız olan hemen hemen her türlü sinyal işlemciyi karşılayabileceği anlamına geliyor. Bu da çok hoşuma gitti. Ayrıca send ve return'ümüz var, yani insert noktalarımız var. Bu da harici ekipmanları, harici efektleri veya sinyal işlemcileri kolaylıkla istediğimiz noktaya entegre edebileceğimiz anlamına geliyor. Bunlar sevdiğim özellikleri. Hoşuma gitmeyen özelliklere geldiğimizde ise şimdi diyeceksiniz ki yani bu cihazda ne hoşuna gitmemiş olabilir, ne kusur buldun? Aslında kusur yok. Arka tarafta bir mikrofon girişi var, bir de line girişi var. Eğer line girişini kullanırsak mikrofon girişindeki trafodan yararlanamıyoruz. Bunun için de izlediğim incelemelerden bir tanesinde SSL'in marka müdürlerinden bir tanesi şöyle bir ipucu paylaşmıştı. Eğer bilgisayardan yani DAW'dan bir kanalı Revival 4000 üzerinde işleyecekseniz ve trafo etkisinden yani o satürasyondan yararlanmak istiyorsanız o zaman line girişini değil mikrofon girişini kullanıp pad düğmesine basın gibi bir ipucu paylaşmıştı. Evet, bu şekilde de kullanılabilir ama gönül isterdi ki line'da direkt trafodan geçsin. Yani böyle olsa güzel olurdu. Yine ön tarafında bir Hi-Z girişi olsaydı gitarları hemen tak diye girip trafodan faydalanıp tüm sinyal işlemcilerden faydalanıp güzelce kaydedebilirdik. Ama bunlar tabii ki yani devede kulak diyebileceğim olsaydı iyi olurdular veya işte hoşuma gitmeyen özellikler diyelim. Yani bunlar birazcık keşke tarafında kalıyor. Bence dört dörtlük bir cihaz olmuş. Gitarı, bas gitarı vesaire nasıl bağlıyorum? Yani bir DI box'la mikrofon girişinden bağlayıp yine o trafodan yararlanabiliyorum. Gönül isterdi ki 2 tane olsun elimde ve davul baslarında işte stereo basta yani two bass dediğimiz ana mix üzerinde de hani çift olarak kullanmak gerçekten güzel olurdu. Peki kimlere öneririm, kimlere önermem kısmına gelelim. Birincisi, bütçesi imkanı olan herkese öneririm. Çünkü channel stripler gerçekten maymuncuk anahtarı gibi bir şey aslında bence. Stüdyoda birçok noktada kullanılabilir. DAW'ınızda kaydettiğiniz pluginleri bir channel strip üzerinden geçirip çok daha renkli ve analog tınlayacak hale getirebilirsiniz. O yapaylıktan biraz daha organikliğe doğru çekebilirsiniz. İkincisi, vokal kayıtları yapanlar, enstrüman kayıtları yapanlar veya synth kaydı yapanlar için gerçekten çok kullanışlı ürünler olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Revival 4000 üzerindeki de-esser, kompresör, gate expander ve EQ katı filtreleri, esnek routing imkanı gerçekten channel stripler arasında bence bir elmas gibi, pırlanta gibi parlatacaktır Revival 4000'i. Ve uluslararası piyasaya baktığımızda da genellikle bu tip cihazların fiyat skalasının bir tık altında yer alıyor. Tabii ülkemizde döviz kuru vesaire derken fiyatlar belki pahalı gelebilir. Bu da çok normaldir. O yüzden çok pahalı ürünmüş diye beni taşa tutmadan önce piyasadaki benzer segmentteki ürünlerin fiyatlarını uluslararası pazarda bir araştırın derim. Peki Revival 4000'i kimlere önermem? Aslında yani önermeyeceğim kimse yok. Tabii ki bu birazcık imkan meselesi. İmkanı olan herkese öneririm. Bu işlere yeni başladıysanız belki doğrudan bu tip bir ürün almak yerine önce channel strip pluginleriyle birazcık bu konsepte alışmak mantıklı olabilir. Biraz daha stüdyonuzu geliştirdikçe eklemenizi tavsiye edeceğim türde ürünler. Tabii ki imkanınız vardır. Belirli bir bütçeyle başlıyorsunuzdur. Ben en iyisini istiyorum dediğiniz noktada bu cihaz tamamen analog bir cihaz ve pluginlerden gerçekten farklı, yani bu farkı duyabiliyorsunuz. Ama mixte, prodüksiyonda 50 tane 100 tane kanalın içerisinde bu cihazın yaptığını kim duyacak diye de düşünüyor olabilirsiniz, haklısınız. Ama günün sonunda bu oyuncaklar her şeyden önce bizi mutlu etmek için var. Dolayısıyla evet, channel striplerle de benzer etki yaratabilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Fakat benim bakış açım son zamanlarda değişmeye başladı. Artık birçok konuda sahiplik mantığı bizim elimizden alınıyor. Yani elbette pluginler de inceliyorum. Çok güzel işe yarayan pluginler de var. Pluginlere karşı değilim, yanlış anlamayın. Fakat özellikle abonelik sistemleri ya da işte bir plugin satın alıyorsunuz, bir upgrade geldiğinde tekrar para vermek zorunda kalıyorsunuz. Sahiplik olgusunu artık söküp alıyorlar. Bu da beni rahatsız ediyor.
O yüzden mümkün olduğunca hardware cihazlara yönelmek istiyorum. Çünkü bir cihazı aldığım zaman bilmeliyim ki ben bu cihazı dilediğim kadar veya bozulana kadar kullanabilmeliyim. Bozulduğunda tamir ettirebilmeliyim. İşletim sisteminden, bilgisayarımdan bağımsız olmalı. Dolayısıyla yarın öbür gün bu bilgisayar gider, başka bir bilgisayar gelir. Bu ses kartı gider, başka bir ses kartı gelir. Ben bu cihazları yine kullanabileyim ve sound'umun bir parçası olsun istiyorum. Bakış açım birazcık bu yöne doğru kaymaya başladı. Tabii ki imkanlar çerçevesinde. Bu konu hakkında sizin yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Elbette bakın tekrar söylüyorum, pluginlerle çok güzel işler çıkarabilirsiniz. Fakat bu sahiplik konusunda, abonelik sistemleri konusunda, yazılıma veya işletim sistemlerine bağlı kalma konusunda yorumlarınızı lütfen benimle paylaşın. Siz neler düşünüyorsunuz merak ediyorum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Uzun bir inceleme videosu oldu. Tarih dersinden başladık. Ses örnekleriyle eğlendik. Kişisel görüşlerimi de sizlerle paylaştım. Sizin yorumlarınızı çok önemsiyorum. Hepsini tek tek okuyorum. Bazen cevap veremediklerim, yetişemediklerim oluyor. Bazen cevap vermek istemediklerim oluyor. Takdir edersiniz ki ben de insanım. Yorumlarınızı ama bekliyorum. Nokta virgül olsun, bir göz kırpma işareti olsun, bir okey olsun. Etkileşim önemli. Destekleriniz her şeyden önemli. Kanala hala abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoları beğenin, paylaşın. Kanala doğrudan destek sağlamak isterseniz katıl veya süper teşekkürü kullanabilirsiniz. Ev Stüdyo Gumroad mağazasını da ziyaret etmenizi öneririm. Orada sizlere özel, ücretsiz içerikler ve çok cüzi ücretlerle sizlerle buluşturduğum çeşitli içerikleri bulabilirsiniz. Son olarak Ev Stüdyo'yu Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Ürün linklerini video açıklamasında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.